Malazgirt Meydan Muharebesi 26 Ağustos 1071 tarihinde Büyük Selçuklu İmparatorluğu hükümdarı Sultan Alparslan ile Doğu Roma İmparatoru İmparator Roman Diyojen arasında gerçekleşen muharebedir. Sultan Alparslan'ın zaferiyle sonuçlanan Malazgirt Muharebesi, Türkleri Anadolu'nun kapılarında kesin zafer sağlayan son muharebe olarak bilinir. Peki Malazgirt zaferinin nasıl gerçekleştiğini hiç merak ettiniz mi? Gelin beraber inceleyelim. Merhaba, ben tarihçi, kişisel tarihçiniz. 1060'lar süresince Büyük Selçuklu İmparatorluğu Sultanı Sultan Alparslan, Türk dostlarına bugünkü Ermenistan toprakları civarına ve Anadolu'ya doğru göç etmesine izin verdi ve Türkler buralarda şehirlere ve tarım alanlarına yerleştiler. 1068 yılında İmparator Roman Diyojen Türklere karşı bir sefer düzenledi. Fakat Koçhisar şehrini geri almasına rağmen Türk atlılarına yetişemedi. 1070 yılında Sultan Alparslan komutanlığındaki Türkler, günümüzde Muş'un bir ilçesi olan Malazgirt'te Manzikert, Doğu Roma dilinde Malazgirt ve Erciş kalelerini ele geçirdi. Daha sonra Türk ordusu Diyarbakır'ı aldı ve Doğu Roma yönetimindeki Urfa'yı kuşattı. Ancak alamadı. Türk beylerinden Afşin Bey'i de güçleri arasında katıp Halep'i aldı. Sultan Alparslan Halep'te konaklarken Türk atlı birliklerinin bir kısmına ve Akıncı beylere Doğu Roma şehirlerine akınlar düzenlemesine izin verdi. Bu sırada da Türk akınlarından ve son gelen Türk ordusundan çok rahatsız olan Doğu Romalılar tahtı ünlü komutan Roman Diyojen'i çıkardılar. İmparator Roman Diyojen de büyük bir ordu kurup 13 Mart 1071'de Konstantinopolis'ten, bugünkü İstanbul, ayrıldı. Ordunun mevcudu 200 bin olarak tahmin ediliyor. 12. yüzyılda yaşamış Ermeni bir tarihçi olan Edesalı Matta, Doğu Roma ordusunun sayısına 1 milyon olarak veriyor. Doğu Roma ordusu düzenli Rum ve Ermeni birlikleri dışında ücretli Slav, Got, Alman, Frank, Gürcü, Uz, Peçenek, Kıpçak askerlerinden oluşuyordu. Ordu ilk olarak Sivas'ta dinlendi. Burada halkın coşkuyla karşıladığı imparator halkın dertlerini dinledi. Halkın Ermeni taşkınlık ve barbarlığından yakınmaları üzerine kentin Ermeni mahallelerini yıktırdı. Pek çok Ermeniyi öldürüp önderlerini sürgüne yolladı. Haziran 1071'de Erzurum'a vardı. Orada İmparator Roman Diyojen'in generallerinden bazıları Selçuklu bölgesini ilerlemeyi sürdürmeyi ve Sultan Alparslan'ı hazırlıksız yakalamayı teklif etti. Nikiforos Braienios da dahil diğer generallerin bazıları da bulundukları yerde bekleyip pozisyonlarını güçlendirmeyi önerdi. Sonuç olarak ilerlemeye devam etme kararı verildi. İmparator Roman Diyojen, Sultan Alparslan'ın çok uzakta olduğunu veya hiç gelmeyeceğini düşünerek ve Malazgirt'i ve hatta Malazgirt yakınındaki Ahlat Kalesi'ni hızlıca geri ele geçirebileceğini ümit ederek Van Gölü'ne doğru ilerledi. Öncü kuvvetlerini Malazgirt'e gönderen imparator ana kuvvetleriyle yola çıktı. Bu sırada da Halep'te bulunan hükümdara elçiler göndererek kaleleri geri istedi. Elçileri Halep'te karşılayan hükümdar teklifi reddetti. Mısır'a hazırladığı seferden vazgeçip Malazgirt'e doğru 20 bin 30 bin kişilik ordusuyla yola çıktı. Casusların verdiği bilgiyle Doğu Roma ordusunun büyüklüğünü bilen Sultan Alparslan, Doğu Roma İmparatorunun gerçek hedefinin İsfahan'a, bugünkü İran, girmek ve Büyük Selçuklu Devleti'ni yıkmak olduğunu sezdi. Ordusundaki yaşlı askerlerin yolda kalmasına neden olan Cebri yürüyüşüyle Erzen ve Bitlis yolundan Malazgirt'e varan Sultan Alparslan komutanlarıyla savaş taktiklerini görüşmek için savaş meclisini topladı. İmparator Roman Diyojen ise savaş planını hazırlamıştı. İlk saldırı Türklerden gelecek ve bu saldırıyı kırmaları durumunda da karşı saldırıya geçeceklerdi. Sultan Alparslan ise hilal taktiği konusunda komutanlarıyla uzlaşmıştı. 26 Ağustos Cuma sabahı çadırından çıkan Sultan Alparslan Malazgirt ile Ahlat arasındaki Malazgirt Ovası'nda kendi ordugahının 7-8 kilometre uzağında ovaya yayılmış durumdaki düşman birliklerini gördü. Sultan savaşı önlemek için imparatora elçiler göndererek barış teklifinde bulundu. İmparator sultanın bu önerisini ordusunun büyüklüğü karşısında bir korkaklık olarak yorumladı ve teklifi reddetti. Gelen elçileri soydaşlarını Hristiyan topluluğuna geçmelerini ikna etmek üzere ellerine birer haç tutuşturarak geri yolladı. Düşman ordusunun büyüklüğünün kendi ordusundan daha büyük olduğunu gören Sultan Alparslan savaştan sağ çıkma ihtimalinin düşük olduğunu sezdi. Askerlerinin de asımlarının sayı fazlalığı karşısında tedirginliğe düştüğünü fark eden Sultan bir Türk İslam adeti olarak kefene benzeyen beyaz kıyafetler giydi. Atının da kuyruğunu bağlattı. Yanındakileri şehit olduğu takdirde vurulduğu yere gömülmesini vasiyet etti. Komutanlarının savaş alanından kaçmayacağını anlayan askerlerin maneviyatı arttı. Askerlerinin cuma namazına imamlık eden Sultan, atına binip ordusunun önüne çıkıp moral yükseltici ve maneviyat artırıcı kısa ve etkili bir konuşma yaptı. Allah'ın Kur'an'da zafer vaat ettiği ayetleri okudu.
şehitlik ve gazilik makamlarına erişilineceğini söyledi. Tamamı Müslüman olan ve büyük çoğunluğu Türklerden oluşan Selçuklu ordusu savaş pozisyonuna geçti. Bu sırada Doğu Roma ordusunda dinsel ayinler yapılmakta ve papazlar askerleri kutsamaktaydı. İmparator Roman Diyojen de bu savaşı kazanması durumunda, ki buna inancı tamdı, önünün ve saygınlığının artacağından emindi. Doğu Roma'nın eski ihtişamlı günlerine döneceğini hayal ediyordu. En ihtişamlı zırhını giydi ve inci beyazı atına bindi. Ordusuna zafer durumunda büyük vaatlerde bulundu. Tanrı tarafından şeref, şan, onur ve kutsal savaş sevapları verileceğini duyurdu. Sultan Alparslan savaşı kaybetmesi durumunda her şeyini ve atalarından miras kalan Selçuklu devletini de kaybedeceğini çok iyi biliyordu. İmparator Roman Diyojen ise savaşı kaybetmesi halinde devletinin çok büyük güç, prestij ve toprak kaybedeceğini biliyordu. Her iki komutan da kaybetmeleri durumunda öleceklerinden emindi. İmparator Roman Diyojen ordusunu geleneksel Doğu Roma askeri kaidelerine göre düzenlemişti. Ortada birkaç sıra derinlikte çoğu zırhlı, piyade birlikleri ve bunların sağ ve sol kollarında süvari birlikleri yerleştirilmişti. İmparator Roman Diyojen merkeze, General Braianios sol kanada ve Kapadokyalı General Alyatis ise sağ kanada komuta ediyordu. Doğu Roma ordusunun gerisinde büyük bir rezerv bulunuyordu ve bu özellikle taş eyaletlerinde nüfuzlu kişilerin özel ordularının mensuplarından oluşuyordu. Geri rezerv ordusunun komutanı olarak genç Andronikos Dukas seçilmişti. İmparator Roman Diyojen'in bu tercihi biraz şaşırtıcıydı. Çünkü bu genç komutan eski imparatorun yeğeni ve Kaiser Ioannis Dukas'ın oğlu olup bu kişiler açıkça Roman Diyojen'in imparator olmasının aleyhindeydiler. Savaş öğle saatlerinde Türk atlılarının toplu ok saldırısına geçmesiyle başladı. Türk ordusunun çok büyük çoğunluğu atlı birliklerden oluştuğundan ve neredeyse hepsinde de ok olduğundan bu saldırı Doğu Romalılarda önemli miktarda asker kaybına neden olmuştu. Ama yine de Doğu Roma ordusu saflarını bozmaksızın korudu. Bunun üzerine ordusuna yanıltıcı bir çekilme buyruğu veren Sultan Alparslan, gerilerde gizlediği küçük birliklerinin tarafına doğru çekilmeye başladı. Bu gizlediği birlikler az miktarda organize olmuş askerlerden oluşuyordu. Türk ordusunun arka saflarında bir hilal biçiminde yayılmışlardı. Türklerin hızlıca çekildiğini gören İmparator Roman Diyojen, Türklerin saldırı gücünü yitirdiğini ve sayıca fazla olan Doğu Roma ordusundan korktukları için kaçtıklarını düşündü. En baştan beri Türkleri yeneceğine inanmış İmparator bu bozkır taktiğini kanıp kaçan Türkleri yakalamak için ordusuna saldır buyruğu verdi. Çok az zırhları olduğu için hızlıca geri çekilebilen Türkler, zırh yığınına dönmüş Doğu Roma süvarileri tarafından yakalanamayacak kadar hızlıydı. Ancak buna rağmen Doğu Roma ordusu Türkleri kovalamaya başladı. Yan geçitlerde pusu kurmuş Türk okçuları tarafından ustaca vurulan ama bunu aldırmayan Doğu Roma ordusu saldırmaya devam etti. Türkleri iyice kovalayıp yakalayamayan, üstüne bir de çok yorulan, üstlerindeki ağır zırhların etkisi büyüktü. Doğu Roma ordusunun hızı durma noktasına geldi. Türkleri büyük bir hırsla kovalayan ve ordusunun yorulduğunu anlayamayan İmparator Roman Diyojen yine de takip etmeye çalıştı. Ancak bulundukları mevziden çok ileri gittiklerini ve çevreden saldıran Türk okçularını görüp kuşatıldığını çok geç zamanda anlayan İmparator Roman Diyojen geri çekilme buyruğu verme ikilemindeydi. Tam da bu ikilemdeyken geri çekilen Türk süvarilerinin yönlerini tam Doğu Roma ordusu üzerine geçip hücuma kalkmaları ve geri çekilme yollarının da Türkler tarafından kapatıldığını gören İmparator Roman Diyojen paniğe kapılarak çekil buyruğu verdi. Ancak ordusu çevrelerindeki Türk hatlarını yarıncaya kadar yetişen Türk ordusunun ana kuvvetleri Doğu Roma ordusunda tam bir panik başlattı. Kaçmaya kalkan generalleri görüp daha da paniğe kapılan Doğu Roma askerleri en büyük savunma güçleri olan zırhlarını da atıp kaçmaya çalıştı. Bu sefer de ustaca kılıç kullanan Türk kuvvetleriyle eşit duruma düşüp büyük çoğunluğu etkisiz hale getirildi. Türk soyundan gelen Uzlar, Peçenekler ve Kıpçaklar Doğu Roma ordusunda savaşırken Afşin Bey, Artuk Bey, Kutalmışoğlu Süleyman Şah gibi Selçuklu komutanları tarafından verilen Türkçe emirlerden etkilenen bu süvari birlikleri de soydaşlarının yanına katılınca Doğu Roma ordusu süvari gücünün önemli bir kısmını kaybetti. Sivas'ta soydaşlarına yaptıklarının acısını çıkartmak isteyen Ermeni askerleri her şeylerini bırakıp savaş alanından kaçınca Doğu Roma ordusu için durumun vahameti arttı. Ordusunu komuta etme olanağının kalmadığını gören İmparator Roman Diyojen yakın birlikleriyle kaçmaya kalktıysa da artık bunun imkansız olduğunu gördü. Sonuçta tam bir bozgun havasına giren Doğu Roma ordusunun büyük bir bölümü akşam hava kararıncaya kadar etkisiz hale getirildi. Kaçamayıp sağ kalanlar teslim oldular. İmparator omzundan yaralı olarak ele geçirildi. İmparator Roman Diyojen, Sultan Alparslan'ın huzuruna çıkarılınca Sultan Alparslan ile aralarında şu diyalog gerçekleşmiştir. Sultan Alparslan, eğer ben senin önüne esir olarak getirilseydim ne yapardın? İmparator Roman Diyojen, ya öldürülseydim
öldürürdüm ya da zincire vurup Konstantinopolis sokaklarında gezdirtirdim. Sultan Alparslan, benim vereceğim ceza çok daha ağır. Seni affediyorum ve serbest bırakıyorum. Sultan Alparslan ona makul bir naziklikle muamele etti ve ona savaştan önce de yaptığı gibi barış antlaşması önerdi. İmparator bir hafta boyunca sultanın esiri olarak kaldı. Cezası sırasında sultan şu diyarların teslim olması karşısında imparatora sultanın masasında yemek yeme izni verdi. Antakya, Urfa, Hierapolis, Ceyhan yakınlarında bir kent ve Malazgirt. Bu antlaşma hayati önem taşıyan Anadolu'yu sağlama alacaktı. Sultan Alparslan İmparator Romanos'un hürriyeti için 1,5 milyon altın istedi. Fakat Doğu Roma bir mektupla bunun çok fazla olduğunu belirtti. Sultan da 1,5 milyon istemek yerine her yıl toplam 360 bin altın isteyerek kısa vadeli harcamalarını kesmiş oldu. Sonunda Sultan Alparslan İmparator Roman Diyojen'in kızlarından birisiyle evlendi. Tüm dünya tarihi için büyük bir dönüm noktası niteliğinde olan bu savaş, zafer kazanan Sultan Alparslan'ın yenik İmparator Roman Diyojen'le antlaşma yapmasıyla son buldu. İmparatoru bağışlayan ve ona iyi davranan Sultan antlaşmaya göre imparatoru serbest bıraktı. Sonra Sultan İmparatora bir sürü hediyeler verdi ve Konstantinopolis yolunda onun yanına eşlik etmek üzere 2 komutan ve 100 Türk askeri verdi. Tokat'a kadar kendisine verilen Türk birliği eşliğinde Konstantinopolis'e doğru yola çıkan imparator, Tokat'ta toplayabildiği 200 bin kadar denariusu kendisiyle birlikte gelen Türk birliğine verip sultana doğru yola çıkardı. İmparator planlarını yeniden kurmaya başladıktan sonra otoritesinin sarsılmış olduğunu gördü. Tahta kendi yerine İmparator 7. Mihai'nin çıktığını öğrendi. Roman Diyojen ise geri dönmekteyken Anadolu'ya dağılmış ordunun kalanlarından derme çatma bir ordu düzenlemiş ve kendisini tahttan indirenlerin ordularına karşı 2 çatışma yapmıştır. Her iki muharebede de yenilerek Kilikya'da küçük bir kaleye çekildi. Orada teslim oldu. Keşiş yapıldı. Katır üzerinde Anadolu'dan geçirildi. Gözlerine mil çekildi. Proti, Kınalıada'daki manastıra kapatıldı ve orada birkaç gün içinde yaraları ve gözleri kör edilirken bulaşan bir enfeksiyon nedeniyle öldü. Özel muhafızlarına zam vermesine karşın Dukas ailesine karşı savaşlarında 3 kez yenildi. Roman Diyojen savunmak için çok çaba sarf ettiği Anadolu'ya son ayak bastığında yüzü yara beri içindeyken katıra bindirilip Anadolu'dan geçirilmişti. İmparator 7. Mihai Dukas, Roman Diyojen'in imzaladığı antlaşmanın geçersiz olduğunu ilan etti. Bunu haber alan Sultan Alparslan da ordusuna ve Türk beylerine Anadolu'nun fethi emrini verdi. Bu emir doğrultusunda Türkler Anadolu'yu fethe başladılar. Bu saldırılar sonu Haçlı seferleri ve Osmanlı İmparatorluğu'na varacak bir tarihi süreci başlatmıştır. Bu savaş Anadolu'nun Türklerin tam olarak eline geçmesi için savaşçı olan Türklerin eski cihat akınlarını tekrar başlatacağını gösteriyordu. Abbasiler döneminde biten bu akınlar Avrupa'yı İslam tehdidinden kurtarmıştı. Ancak Anadolu'yu ele geçiren ve Hristiyan Avrupa ile Müslüman Ortadoğu arasında tampon bölge oluşturan Doğu Roma İmparatorluğu'nun çok büyük bir güç ve toprak kaybına neden olan Türkler, aradaki bu bölgeyi ele geçirerek Avrupa'ya başlayacak yeni akınların habercisi oluyordu. Ayrıca İslam dünyasında büyük bir birlik sağlamış olan Türkler bu birlikteliği Hristiyan Avrupa'ya karşı kullanacaktı. Bütün İslam dünyasının Türklerin önderliğinde Avrupa'ya akın başlatmalarını önceden gören Papa, önlem olarak Haçlı seferlerini başlatacak ve bu da kısmi olarak işe yarayacaktı. Ancak yine de Türklerin Avrupa'ya yaptığı akınları durduramayacaktı. Malazgirt Savaşı, Türkleri Anadolu'nun kapılarını açan ilk savaş olarak kayıtlara geçti. Abone olmayı, bildirimleri açmayı, videoyu beğenmeyi, sosyal medya hesaplarımızı takip etmeyi, bizi paylaşmayı ve Patreon'da bize destek olmayı unutmayın.